Mehmet Ali bir tur yapabildi. Son tura gidiyoruz. İyi sakatlandıktan sonra baktık ki yaş 43. Bundan sonra 135. Spor yapmadan hayatta kalmamız zor. 143. Daha düzenli spora başladık. 162. Tamam mı? Mehmet Ali bitirdi be. Helal olsun. İyiydi ama. Tempoda. Hadi siz kaçıyorsunuz. Allah'a emanet. Çok selamlar. Oo. Evet. Hoş geldiniz. Kızıl elma ne demek? Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef. Bizim de insansız hava araçları serüvenimize ilk atıldığımız günden beri açıkçası Kızıl elmamız ülkemizin ilk insansız savaş uçağını yapmaktı. February 16th, right? Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Hedef tümüyle tarih olmuş durumda. How many Turkish drones are you deploying? We have enough. Ukrayna'da Bayraktar SİHA'ları için yeni bir klip çekildi. We are trying to collect money for 3 Bayraktars to help Ukraine. Bayraktar TB2 dronları İngiliz basınında manşet oldu. Pakistan, Türkiye'den 7 adet Bayraktar Akıncı TİHA satın aldı. TB2'lerin Polonya'ya ilk teslimatı gerçekleştirildi. Bir vizyon var Entepe'de. Bu dönüştüğü zaman oluyor. Bu diyor ki ben Türkiye'de yiyeceğim. Nuri Demirağlar gibi üretim yapanları yiyeceğim dediği zaman milli eserler çıkıyor. Bu sizi bağımsız ve güçlü kılıyor. Sırada ne var? Sırada Cezeri uçan araba var. Hemen kısa süre sonra onun ilk uçuşu var. Sonra da 2023'e kadar insansız savaş uçağı var. Bakalım onlar ne zaman uçacak? Kızıl elma burada hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği ürünlerden bir tanesi. Burada bir prototipi görüyoruz. Gökyüzünde ne zaman göreceğiz? İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı uçurmayı hedefliyoruz. Tabii Kızıl Elma bir anlamda milletimizin gökyüzündeki bağımsızlığını, egemenliğini temsil ettiğinden uçmadan önce Teknofest'te uçacak prototipi milletimizle paylaştık. Milli mücadelenin başladığı şehrimizde, Samsun'da ve bizler için çok önemli bir günde milletimizle buluşmuş oldu Kızıl Elma. Açılış konuşmasını yapmak üzere işte bu alkışlarınızla Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar geliyor. Kıymetli katılımcılar,
Bugün tarihimizin en önemli günlerinden birini birlikte yaşıyoruz. 100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Teknofest'in misyonunu bir cümleyle anlatacak olursak, bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, işte binlerce genç kardeşimiz, on binlerce genç kardeşimiz, hatta en imkanı olmayan genç kardeşlerimiz dahi geldi. Kızıl Elma'ya dokundu. İnsanoğlunun uzay serüvenine baktığınızda, havacılıkla olan serüvenine baktığınızda ve o teknolojiyi ve o bilimsel çalışmaları yapan insanların hayatlarına baktığınızda hep böyle bir dokunuş olduğunu görüyorsunuz. İşte babası alıp çocuğu bir müzeye götürüyor. Çocuk oradaki ortamdan çok etkileniyor veya bir havacılık fuarına götürüyor. Havacılık gösterisine götürüyor. Ve bakıyorsunuz o çocuk o hayalinin, o tutkusunun peşinden giderek ülkesinin uzay programını geliştiriyor. O yüzden dokunmak, temas etmek, her şeyden öte yüreklere temas etmek çok önemli. Tabii ufak yaşta babam model uçak getirmişti. Yurt dışından, hatta bir de Fransa'dan hatırladığım kadarıyla model uçak getirmiş. Babamın da havacılığa merakı vardı. Hatta kaz uçar da Laz uçmaz mı derdi. Biz Karadenizli bir aileyiz. Onun esprisi çok dönerdi. O da çok meraklı bir mühendisti. Onu istiyorsanız abim anlatsın. Buradan abime geçin. Benim dedem balıkçı. Babam da tabii bir balıkçı ailesinin çocuğu ama çok meraklı bir çocuk. Yani çocukken atıyorum Karadeniz'de işte Rusların istihbarat cihazlarını balıkçı ağlarına takıldığı zaman alıp inceleyip radyo yapan falan çok hikayeleri var böyle. Meraklı bir kişi. Mühendisliğe de meraklı, makinalara meraklı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte makine bölümünü okuyor. Sonrasında belli kuruluşlara girerek çalışıyor. Sonra kendi işini kuruyor. İşte bir matkapla başlıyor. Hatta onu anlatıyor böyle. Kaç yaşında? 30-35 yaşlarında herhalde. Böyle otomotiv parçalarının yerli bir şekilde üretilmesi için ilk olarak Bayrampaşa'da atölyesini açıyor. Bir matkapla başlıyor. Sonra yıllara sari o bir matkap bir torna ilave ediyor, bir freze ilave ediliyor. O şekilde çok hassas ve standart parçalar imal eder. Firmalarda Baykar'dan gelen parçaları kalite kontrolde Baykar'dansa koy sepete diye bir tabir oluşmuştu. Abimin şöyle bir özelliği vardı. Kafasına koyduğu işi muhakkak yapardı. Ve havacılığı da vardı. Çünkü Türk Hava Yolları'ndan amatör pilot ehliyeti vardı. Selçuk'u da çocukken zaten o havacılık şeyini, resimleri de görmüşsünüzdür. Samandıra'da uçağa bindirip uçurmuştur pilot eğitimi sırasında. Akrobasi dahi yapmıştık uçakla. Takla atmıştık, işte ters dönmüştük. Ben tabii her şeyi ezberlemiştim. Yani bütün o kumandaların ne işe yaradığından tutun da göstergeler. Yani bu tabii bir defa böyle ayağınız yerden kesilince hep tutkuyla yürüyorsunuz. O tutkuyla yürüyorsunuz. Bir anlamda kanınıza o girdikten sonra bir daha çıkmıyor. 8 yaşındaydım. Yani o yaşlardan ne kadar şey hatırlıyorsanız derseniz işte zirve noktalarından bir tanesidir bu. Bir tanesi de Azerbaycan'da işte MiG-29'da uçtum. Tabii o 42 yaşında. Akıncı'nın kolunda. Hatta kullandım MiG-29'u. Bunlar elbette yani hayat anlardan oluşuyorsa en zirve noktalardır.
abimin tuttuğunu koparan yapısı Selçuk'ta da var. Bir konuya ilgi duyduğu zaman o konunun en ince detayını irdeleyip öğrenen bir yapısı var. Abimde de vardı o. ...7-8 yaşında. O zaman Sinclair'ler, Amstrad diye 64K'lık bilgisayarlar falan böyle şeyler çıkmıştı. O bilgisayarlara takla attırmaya başlamıştı Selçuk. Yani en enteresan hikayelerden bir tanesi şeydir. Bir düzenek yapmıştık. Sabah namazına kalkmak için Çağlar saati bizim model uçağın servosundan ve birkaç devre yaparak saat çaldığında su boşaltan bir mekanizma yapmıştım. Biraz böyle olur ya, tuzak gibi. O bayağı enteresandı. Bunlar tabii derste öğrendiğiniz şeyleri bir anlamda kavramsallaştırmanıza, içselleştirmenize çok yardımcı oluyor. Çünkü soyut olan matematiği siz fizikle beraber işlerken görüyorsunuz. Özellikle matematik ve fiziğe ilgim vardı lise döneminde. Bu derslerde iyiydim. Sınıfta en iyilerdendim. En iyiydim hatta bazen. 97'de mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünü kazandım. O dönemde tabii üniversiteyi bir yandan okurken bir yandan çalışıyordum. Yani Baykar'a yenilik getirmeye çalışıyorduk. Talaşlı imalat alanında bir taraftan. Sonrasında yüksek lisansıma University of Pennsylvania'da yine insansız hava araçları üzerinde çalışmak üzere tabii böyle bir master çalışmasına kabul edildim. Helicopter came down very nicely and go a little for the helicopter. Came down. Sonra Selçuk Amerika'da bu insansız hava araçları üzerine projelerde ihtisas yaparken Özdemir Bey durumdan vazife çıkardı açıkçası. Selçuk Amerika'da master'a gitmişti. Burslu olarak Amerika'da UPenn'de, MIT'de orada master süreçlerindeydi. Babam da o zamanlar biraz kendi işlerine ara vermişti. Sonra babamla beraber ne yapabiliriz diye diyaloglarımız oldu. Zaten bir havacılık, model uçak böyle bir şeyimiz var. Tabii Selçuk da Amerika'da bu alanda önemli projelere imza atıyordu. Selçuk da geldiği zaman oturduk beraber proje yazmaya başladık. Tabii model uçak gibi bir şeyden bahsediyoruz bak. 2000'lerde, 2003'te çalışmaya başladık. 7-8 kişilik, hepsini sayarsanız 10-12 kişi falan yapar herhalde ama ufacık bir şey, derme çatma bir uçaktan bahsediyoruz, maket uçak. Öyle çok sabahlara kadar, akşamları, yani gün içinde misafirimiz hiç eksik olmazdı. Eş, dost. Böyle yani mahalle arasında uçak yapıyorlar gibi düşünün, biraz öyle bir ortamdı. Tabii 20 kaç sene olmuş? 20 sene. 20 sene olmuş, evet. Tam 20 sene. Bu tesiste yaşayan ofis deniyor. Bizim bütün Ar-Ge mühendisliğimizi yaptığımız yer. Yani mühendisliklerin üretim mühendisliğiyle alakalı olanları diğer tesislerdi. Burası sadece şöyle düşünün. Yazılımların tasarımlarının yapıldığı, mekanik tasarımların yapıldığı, aerodinamik tasarımların yapıldığı, bütün elektroniklerin tasarlandığı bir tesis. Sadece Ar-Ge mühendisliği yapılıyor. Ama yaşayan, yeni taşındık. Yaşayan ofis deniyor. Her türlü sosyal donatıyla kuşatılmış bir tesis. Yani düşünün ki 2 tane yüzme havuzu, spor salonları, ondan sonra sosyal alanlar, yaşam alanları,
konaklayabilme alanları, bunun yanında yani spasından hamamına kadar her şey olan bir tesis. Kocaman bir auditorium var ve böyle modern bir mimariyle yapıldı. Bu tabii rahmetli babam da sağken tasarımları yapıldı buranın. Yaklaşık 3,5 yıl sürdü bu. Epey büyük, dev gibi bir alan. Şu an biz 3500 kişiyiz. Bunun yaş ortalaması 27-28. 1200 kadarı mühendis ve 13-14 farklı mühendis disiplininde ekip arkadaşlarımız var. Bir yandan tabii şu an dünyanın en meşhur markası Bayraktar TB2. En yakın rakibine den 5 kat daha fazla bilinir durumda bütün dünyada. Bir yandan üretim devam ediyor, bir yandan biz yeni projeleri geliştiriyoruz. İşte Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor. Tabii Kızılelma yani bu serüvenin en zirve noktasıydı aslına bakarsanız. Nedir diye sormuş olsaydınız 20 sene önce bana neyi yapmak istersin insansız hava aracı olarak? Kızılelma'yı söylerdim, insansız hava uçağın. Şu aşağıda bir prototipleme alanı var. Burada bir tek orası var, böyle hangar gibi. Ufak tabii, çok büyük değil ama Kızılelma'nın son testleri orada yapılacak. Ondan sonra zaten uçuş alanına geçecek. Yine Çorlu'ya. Çorlu'ya gidinceye kadar biraz hemen bir küvezde gibi, küvezdeki bebek gibi burada üzerinde çalışıyor olacağız. Yani orayı bir son küvez gibi düşünebilirsiniz artık doğmadan önceki. Zaten Akıncı'ya dünyadan gel kızım. Çekebilirsiniz, çek. Gel. Çekmiyorlar seni, gel. Gel. Kızım gelip gidiyor, eşim gelip gidiyor. Haftada birkaç gün geliyorlar. Yalnız bırakmıyorlar bizi, sağ olsunlar. Bir anlamda bizim için tabii bu yapılan işlerin hepsi hayatın anlamı gibi. Hayat gailesi gibi. Ve elbette bütün bunlar anlam kazandıran, çok daha büyük anlamı veren aslında bu işin niye yapıldığı. İşte ülkemizin tam bağımsız, güçlü yarınları için yapılıyor olması. Test alanı orada, Kızılelma orada şu anda. İlk marş testine hazırlanıyor uçak. Şurada. Şurası bak, tam. Şimdi son hazırlıklara yapılıyor. Tabii bu testi aslında biraz daha 1-2 gün önce planlıyorduk ama her zamanki gibi bazı aksaklıklar oluyor. Onları birkaç aksaklık arıza oldu. Onları düzelttik şimdi tekrar. Normalde sabah, hatta daha belki gün düşünülüyordu. Sabaha kadar çalışıldı. Şimdi akşam oldu yine. Bizim için genelde teknik problemleri çözmek daha kolay. Çünkü defaatle işte 20 senedir bunun üzerinde çalışmışız. Sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Yetmedi, daha fazla sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Teknik problemler aşılıyor ama diğer problemleri aşmak, diğer tüm sosyal ve siyasi unsurlarla alakalı problemleri aşmak çok daha karmaşık ve çetrefilli olduğundan asıl Türkiye şartlarında zor olan onlar. Bu işleri kalıcı hale getirmek Türkiye'de, bir havacılık tarihi oluşturmak, sürekli bir havacılık tarihi oluşturmak, asıl bunlar teknik problemlerden çok çok daha zor, çok daha çetrefilli ve çok daha kaotik bir şekilde gelişebildiğinden biz öyle sistematikle mesela her alandaki derinlemesine teknolojik problemleri çözebiliyoruz. Her alandaki, yani 13 farklı mühendislik disiplini var. Sistematik bir çalışmayla, yetmezse çok daha fazla çalışarak çözüyoruz. Bunu 20 senedir yapıyoruz. Ama Türkiye'nin serüveninin, yolculuğunun değişmesi demek bütün toplumun dönüşmesi demek. Toplumla beraber anlayışının dönüşmesi demek. Onunla beraber işte
sosyal hayatın, siyasal hayatın değişmesi demek. İşte bunları da şu an biz halihazırda yaşamaya devam ediyoruz, o problemleri de. Bunları aştığınızda zaten bunları aşabilmiş ülkeler dünyada çok daha ilerlemiş oluyorlar o problemleri aştıklarında. Şimdi bizim asıl mücadelemiz o yönde. Bundan 20 sene önceyi düşündüğünüzde insansız hava aracı dediğinizde insanlar o ne demek diyordu yani. Pilotsuz uçak mı olur diyordu. Yani düşünün ki akıllı, otomatik uçabilen bir sistemden bahsediyoruz. Robot uçaktan bahsediyoruz. Zorluk şuradan geliyor. Yani tümüyle bilinmezler içeren yeni bir dünyaya adeta karanlığa adım atmanız gerekiyor. Toplumda da böyle bir inanç olmadığı gibi sektörün içindeki oyuncularda da elbette yok. O yüzden bu tarafları çok daha zor. En önemli engeller zihinlerdeki engeller. Dolayısıyla bizim o zihindeki engelleri aşmaya çalıştık her zaman. Bayraktar Mini projesi ilk proje, herhangi bir devlet desteği yok ve rekabete dayalı yapıldı. Ve şöyle bir şart konuldu. Uçağın ana bileşenleri işte gövdesi dediğiniz maket uçak gibi bir şey. Uçuş bilgisayarı, bunlardan en az bir tanesi yerli olacak. Tabii 4 kurum katıldı. Çünkü gövdesi o kadar kritik bir şey değil. Onu aşağı yukarı hepsi yerli olarak yaptı. Yani biz dahil. Ama asıl uçağı robotlaştıran uçuş bilgisayarı ve kontrol sistemi donanımları. Bunu milli olarak bir tek Baykar yaptı, bizim kurumumuz. Diğerleri de dışarıdan getirdiler. Ülkede bu anlamda çok kritik bir bence dönüm noktasıydı. Çünkü bu teknolojiler ya da benzer teknolojiler öncesinde hep yabancı kaynaklı alımlarla işte Türkiye'deki distribütör firmalar üzerinden gerçekleşiyordu. Biz de o dönem özellikle otopilot tarafında ve yazılım tarafında kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle katıldık bu demoya 2004'te. 24 saati 23 saati çalışıyoruz yetiştirmek için. İşte uçağı kırıyoruz bir yandan teknolojisini geliştiriyoruz. Hatta bir gün önce bile demodan uçak kırdık biz. Burası enteresan. Bunu anlatayım. Güzel hikaye bu. Sonraki gün sabaha kadar şeyle uğraştık. Misafirhane gibi bir yerin, lobi gibi bir yerinde kırılan uçağı toplamaya uğraştık. Ekiple beraber. Uyumadık neredeyse. Sabah 8'de de demo yerine geçeceğiz. Herhalde 5'te 6'ydı. O gün şöyle bir his vardı. Hava muhteşemdi. Gökyüzü pırıl pırıldı. Bir tane bile bulut yoktu. Rüzgar da çok sakindi. Yani düşünün ki yağmur yağsa demo ertelenmek zorunda kalacak. Veya sert bir rüzgar olsa. Şimdi siz uçağı yapmışsınız ama yani havayı ben kontrol etmiyorum ki. Yani havaya, gökyüzüne, semaya hükmeden onun mimarı var değil mi? İlk defa heyetin önünde uçacağız. Yani bizim için işte aylardır çalışmışız. İşte 2 yıla yaklaşmış. Ve ilk defa 60 kişilik de böyle devletin heyeti var. Zaten bizim o TAİ'deki testler, o görüntüleri izlerseniz görürsünüz böyle karton kutularla güneşlik yapıyoruz bilgisayara ekranı görmek için. Birader benim anteni tutuyor, öbürü başka. Yani görüntü çok böyle çok amatör bir görüntü. Şimdi herkesin bir beklentisi dışarıdan getirenlerin başarılı olması yönündeydi ve yerliğin, milli olanın başarısız olması yönündeydi. Tam ters köşe bir durum oldu. Tamam, çalışıyorlar. Bir tek yerli olan milli otopilota sahip olan uçabildi. Dışarıdan taşıma suyla değirmen dönmez denir ya. Gelenlerin hiçbiri uçamadılar.
Bakın şu an yeni bir rota çizdim. Öyle mi? Bu rotayı kaydırabiliyorum. Bak, biraz ufalt olur. Şuradan bunu açabiliyorum tamam, böyle. Dinamik olarak açıyorum. Bakın göndereyim mi uçağı? Ama bak kamerayı görebilirsiniz de. Ekran çok şey. Bunu kaydırıyorum. Bunu iyice yaklaştırıyorum. 868 metre böyle yüksekte. Yani şimdi bizi gördün ne yaptık diye. Hiç 5 kuruş almadık. Tamam mı? Sen yarın da öttü gelecek sana 3 milyon dolar alacaksın. Ona diyeceksin ki ya bu adamlar bunu yaptı sen 3 milyon dolar ne yaptın? Demen lazım. Bak, demezsen görevini yapmış değilsin. Yani 2005'te hiç unutmam onu. Yani manevi bir şey tabii bu. Bu iş çok önemli bir noktaya gidecek. Çok bunun önü açık hissi çok yoğun bir şekilde vardı. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kruz füzesine girecek sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyorlar. Orada Fransızı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraillisi yapıyor, Yunan'ı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat. Orada bir tane noktada başarısız olmuş olsanız bu noktaya gelemezsiniz. Kalırsınız yani. TAİ tesislerinde kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Bayraktar Mini İHA'yı uçuş demosunu yaparken Ömer amcamın ayağa takılıp bir yere düşüp o uçak yere düşseydi Baykar yoktu mesela. Dönüm noktaları vardır mesela bu serüvende. O dönüm noktalarından bir tanesi de abim artık bu yarışmayı kazandı, Ankara'da kazandık. Sözleşme yapılması lazım. Buna rağmen bizim bürokrasi bir sene karar veremedi. Karar vermedi. Biz tabii bürokrasinin koridorlarında değil de birileri gibi hep sağlarda uçmayı tercih ettiğimizden inandığımız düsturun her zaman yani hakkın batıla galip geleceği gibi doğru yolun her zaman haklı olmanın en büyük güç olduğunu bildiğimizden dosdoğru yolumuzda devam ettik. Bu sıkılı değil mi? Evet. Güzel oldu ya. Modern frekansya. Şu anda aviyonik ve mekanik entegrasyonumuzun büyük kısmı tamamlandı. Uçağımız artık üzerinde motorla birlikte test edilebilir hale geldi. İlk kez motorumuzu uçağın üzerinde çalıştıracağız. Burada tabii hava alığı önemli bir kriter. Uçağın içinde 7 metrelik bir kanal var. O kanaldan düzgün hava akıyor olması lazım motora. Eğer kaliteli bir hava gönderemezseniz motorun pallerine zarar verebilirsiniz. Aynı zamanda yüksek hızlara çıkabilir hava kanalın içinde. Yüksek hızlara çıkarsa şok dalgaları oluşması söz konusu. Bu da yine motora zarar verecektir. Bu büyük bir risk. Motoru kaybederiz böyle bir ihtimalde. Aynı zamanda bu uçağa da zarar verir. Motivasyon kaybı olabilir insanlarda. Bu yüzden böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Şimdi biz yüksek teknoloji makineler üretiyoruz bir anlamda. Binlerce, on binlerce parçadan oluşuyor. Şimdi bu kadar çok parçası olduğu zaman elbette mühendislik açısından baktığınızda daha kırılgan oluyor yaptığınız sistemler. Emniyet ve güvenilirlik standardı 100 milyon saatte bir katastrofik kaza yapacak şekilde tasarlanıyor. Çok parçadan oluşunca o güvenlik seviyesini sağlamanız zor oluyor. Gerçi çok titreşim olacağını düşünmüyoruz. Evet abi. Titreşim verisi de alacağız bu arada. Çok titreşim olmayacak herhalde. Hı hı. Kaç piyasaya bastınız lastikleri? Bak bu önemli bir parça. Görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi bu parçaya sık sık vurgu yapacağım. Şu önemli bir parça havacılıkta.
Tabii takoz aslında işini çok iyi yapıyor. En az sayıda parçayla çalışan mükemmele yakın bir makine. İşini o kadar mükemmel yapıyor ki uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. Bütün o bir anlamda mükemmel zincir çöküyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarih de yazamazsın. Bunu iyi bileceksin yani. Bu parça önemli bakın. Şundan, bütün bu sistemden daha önemlisi bunları kaldırmayı bilmek. Bir daha tarihimiz akamete uğramasın diye. Çünkü daha önemlisi bu. Bir daha tarih tekerrür etmesin diye. Çok daha önemlisi bu. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonraki nesiller çok daha ilerini yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Geçmişten bugüne hikayemize baktığımızda takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler işte göğe çıkmış, semaya çıkmış, onun ardından uzaya çıkmış. Asıl maharet orada. Yani takoz hep vardı. Tarih boyunca da vardı ama onları kaldırmayı başarabilmek maharet. Çünkü gerçekten de bir mühendis gözüyle bir mühendislik harikası. Burada maharet o takozları kaldırabilmekte. Sadece teknolojik olanlar değil, tüm sosyal, kültürel, siyasi, hukuki hepsini kaldırmakta gizli. Bu belgeselin şeyi takoz olsun. Ee, 2019 yılında Akıncı ile başlamıştı zaten ilk prototip aşamalarımız. Ekiplerin çoğu zaten o zamandan bu yana tecrübeli ekipler. Testin risklerinde yangın çıkma olasılığı yüksek. Hava aracının halatlarından kurtulup hareket etme riski yüksek. Bir kısmı Bremze'de durmak zorunda kalacak. Yalnız kimse dışarı çıkmamalı arkadaşlar. Odadan ve Bremze'den kimse dışarı çıkmazsa sevinirim. Yerimizi alalım, yamağı kontrolü yapacağız son bir. Ondan sonra başlayacağız. Tamam. Sıralanan bizim ekip. Havaalanı bölgesine özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Elinize sağlık arkadaşlar. Operasyon yerinde çevre emniyeti alındı. Çalıştırma servis. Tamam abi ya. Motor çalıştırma için güvenli mi? Motor çalıştırma olayı istiyorum. Anlaşıldı bölge ve itfaiye ekibi yerinde. Ama emniyetli çalıştırma. Bunu çalıştırma yapıyorsun. %70 gaza çıkacağız. Öyle mi? Devir artmıyor. Niye? İkaz var. Güç alarmı. GK batarya alarmı. UK batarya alarmı. Haberleşme alarmı. Marş mı açık değildi? Yan panelden. Gaz kayıcı kapalı. Hiç şeyi almadı. Sekans başlamadı yani. İkaz verdi. Marş sekansı başlamadı. Kolay gelsin. Bir şey yok yani ilk uçuş o kadar şey bir hedef değil. Sadece şey hatası yapmamamız lazım. Ne bileyim işte kalite kontrol hatası yapmamız lazım. Motor marş sisteminde bir arızamız var.
bir hattan şüpheleniyoruz, yanlış bağlanmış bir hattan. Yani içeride sinyallerden, hatlardan birisi yanlış bağlı. Muhtemelen öyle gözüküyor. Yani kutuyu açmak gerekecek. Tekrar böyle, ondan sonra tekrar denetimleri yapılacak. Tekrar bir araya getirilecek. Herhalde birkaç saat sürebilir. Yarım saat dediler ama benim öngörüm biraz daha fazla. Sabır testi aslında bu bir anlamda. Kim sabır ederse o kazanıyor. Şimdi uçağı uçurmak istemeyen faktörlerle bizim aramızdaki bir sabır testi bu. Sabırla, azimle biz onu çalıştıracağız. Sonra da uçuracağız. O da bizi zorlayacak. Yani biz pazar günlerine uzayan mesailere alışığız. Pazar günleri böyle hafta sonunun en kıymetli tatil zamanlarında çalışacak uçaklara alışığız yani o yüzden. Herhalde onu istiyor. Pazar günü yalnız bırakmamızı istemiyor, o yüzden böyle yapıyor. Hep de böyle oldu. Dünyada pek böyle olduğu görülmez ama bizimkiler pek sevmiyor. Mesai saati dışında uçmak istiyorlar. Böyle bir özellikleri var. Bizden mi kaynaklanıyor, uçaklardan mı kaynaklanıyor bilmiyoruz ama böyle geçmişten de mesai saati dışında, normal hava koşulları dışında birçok anımız var. Şimdi terör bölgesinde teröristin de mesaisi olmadığı gibi silahlı kuvvetlerin de mesaisi yok. Yani su uyur düşman uyumaz diye bir atasözümüz var bizim. Orada öyle bir mesai kavramı, çalışma günü, hafta sonu kavramı diye bir şey yok. Biz şimdi bu minileri, prototiplerini yaptık. Sahada da denemelerini yapmak için Şırnak Akçay Tugayı'nda ekip olarak gittik. Güneydoğu tabii çok karışıktı. Yollar mayınlıydı, sürekli şehit veriliyordu. Bu detayları anlattılar mı? Köseoğlu bilir. Bayraktar ailesiyle 2006 yılında Şırnak Akçay'da kurmay başkanıydım ben. Hatta ben İslamabad Karateşeliğinden oraya geldim. Ben geldiğimde Özdemir Bey benden önce gelmişti oraya. İstanbul'da yalısını bırakmış biri Sarıyer'de. Eline bir işte o zaman helikopter vardı. Mini İHA değil de Malazgirt helikopterlerle gelmişlerdi ilk önce. Onu yapmaya çalışıyor. Arazi kötü, uçak uçamaz, inemez. O zaman dikey kalkan inen bir şey yapalım, helikopter yapalım. Dünyanın ilk mini sınıfı insansız helikopteri Malazgirt'te çalışmaları 2005 başında Şırnak'ta başladı. Şırnak'ta atölye kurduk. Hiçbir proje yok, kendi kendimize yani. Hasan Aziz Paşa o zaman 2. Ordu Komutanıydı. Harekat Kurmay Yer Başkanı'nı gönderdi. Ne yapıyorlar orada diye. Yaşar Balpaşa. Yanında da Ömer Faruk Küçükpaşa vardı. O zaman albaydı. Hasan Aziz Paşa beni çağırdı, o zaman orduda Plan Harekat Şube Müdürüydü. Dedi ki Faruk, Akçay'da bir deneme yapılıyor. Bu denemeyi yerinde gidip gör. Eğer bu denemeyi bizim görmemiz gerekiyorsa gelip görelim. O gün de Özdemir Bey, Gabar'ın ortasında bir tabur var. Seslice taburu. Seslice taburuna gitmişti uçağı uçurmaya ve karayoluyla gitmişti. Seslice böyle 600 tayin yarasının en kötü yerlerden biri. Ve yukarıda Şırnak'ta. Oradan dönerken helikopter denemeleri yapıyorduk. Dağın başında aslında ama inerken böyle kıvrıla kıvrıla iniyor. Orada kaldı kamyon. Tabii hemen askerler düzen aldılar. Çünkü vadinin arasında bir yerdesiniz ve cep telefonu zaten çekmiyor. Sağır bir bölge. Telsizler de çalışmıyor. Araç da çalışmıyor. Ve akşam olmuş. Ve tam bir terörist yuvası diyebileceğiniz tarzda bir yer. Daha önce de bir kaymakamımız şehit olmuş orada. Geçmişte. Özdemir Bey yok. Arıyorum, ulaşamıyorum. Hava karardı, ulaşamıyorum. Tabii korktum yani bir şey oldu diye. En sonunda telsizle bir şekilde ulaştım. Yolda dönerken konvoyda araç arıza yapmış.
Özdemir Bey de makine mühendisi. Aracı tamir etmiş. Dizel pompasına orada müdahale eden ekibe tavsiyeleri olmuştu. O zaman yapılan işin, yani insanların bu işe ne kadar gönül verdiğini, bunu yapmak için ne riskler aldığını kendi gözleriyle gördü Yaşar Paşa. O yaşına rağmen, tek Özdemir abi için demiyorum bunu. Bu arada Selçuk için de söyleyeyim. Selçuk da o zaman çok genç. Belki başkalarının hiç cesaret edemeyeceği Kabar Dağı'nın içerisinde dolaşabiliyorlarsa, böyle her baba yiğidin göz önüne alabileceği bir şey değil. Ama nasıl ki silahlı kuvvetlerin çalışması sayesinde, bu sistemin kullanması sayesinde biz bir çalıştıysak dediğim gibi asıl başarı bu anlamda biz de öyle görüyoruz. Bu durumda bir fırsat olarak görüyoruz. Hem bir vatan hizmeti fırsatı. Ben askerliği kısa yaptım zaten. Epey bir kısa yaptım. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Müsaadenizle hemen düşeceğim. Şimdi ben halkın anlayacağı bir dille söyleyeyim. Şimdi koskoca bir alan, ormanlık bir alan, dağlık bir alan. Bu alanı kontrol etmek istiyorsunuz. Neyle kontrol ediyorduk biz bunu? İnsan gücüyle kontrol ediyorduk. Şimdi biz bu İHA'larla sahayı kontrol etmeye başladık. Nereden kontrol etmeye başladık? Havadan kontrol etmeye başladık. Bu büyük bir üstünlük. Ne için uğraşıyoruz? Şehit vermemek için uğraşıyoruz. İnsanlar ölmesin diye uğraşıyoruz. Biz arayıp birebir dağda, bayırda askerle aramak yerine işte bak bununla aramak için çalışıyoruz. Buna çalışıyoruz. Tabii bir kısım riskleri biz alıyorduk. Üst bölgesine göndereceksiniz. Sivil biri. Oraya gidip uçağı orada uçurmak istiyorlar. Orada test etmek istiyorlar. Selçuk hatta sınır ötesine de geçti onlarla birlikte. Yani bildiğin sınır ötesinde de üst bölgelerinde yani çok kötü şartlarda olan yerlerde o helikopterleri uçurduk. Ama Özdemir Bey'i sakınıyordum biraz. Yani onu göndermiyordum. Ya başkan beni de gönder. Niye beni göndermiyorsunuz? Özdemir Bey siz asker değilsiniz. Siz bak bıyığınız var. Asker olmadığınızı anlarlar diye itiraz ediyordum. Bir gün sabah geldi. Bıyıklarını kesmiş. Başkan dedi bıyıklarımı kestim artık. Askerin gerçek ihtiyacının ne olduğunu askerle yaşayarak ancak öğrenebilirsiniz. Onun hissettiklerini ancak onunla beraber yaşayarak hissedersiniz. Çok büyük bir beklenti vardı ve biz o helikopterle bölgede kullanıcılara da eğitim ve destek vererek birçok göreve katıldık. Orada raporlar tutuldu, tutanaklar tutuldu, askerden geri beslemeler aldık. İşte Melih Yarbay'la falan o zaman orada tanıştık. Ben kurmay başkanıydım, o lojistik destek komutanıydı. Yani lojistik destek komutanı dediğimiz bütün ikmal, lojistik, bütün bu faaliyetlerin başında olan kişi. Çok hayat dolu birisiydi. Biz projeyi yaparken Şırnak tabii yani bayağı bir mahrumiyet bölgesinden bahsediyoruz. Teknik olarak da çok şey eksik. Bize destek oluyordu. Onların ihtiyacı olan lojistikle ilgili yakıttı, ne bileyim orada uçuş alanı ile ilgili yerlerdi, pist yapımıydı. O tür şeyler hep Melih Yarbay şey yapardı. Dolayısıyla yakın bir ilişkisi vardı Özdemir Beylerle. Zaman zaman çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu hatırlıyorum. Hatta ben işte o zaman MIT'deydim. Araştırma görevlisiydim. Yani düşünün ki işte Boston'dan Şırnak'a gelmişim dönem arasında deneme yapıyorum. Güzel paylaşımlarımız oluyordu. Bu işe de gönül vermişti yani uzak durmuyordu. Yani elinden ne geliyorsa mutlaka şey yapardı, yardım ederdi. Ama işte bir şekilde el yapımı patlayıcı sonucu şehit oldu. Akdizgin diye bir köy vardı. Akçay, Tugay'ından Akdizgin'e giderken Dicle'nin kenarında böyle bir yol var. O yola döşenmiş el yapımı patlayıcılarla şehit oldu.
Ramazan binbaşı da vardı araçta. Tolgazi patlatma sistemiydi. O zaman onun da yaptığını düşünüyoruz ama biz Tolgazi'ye daha sonra rastladık. Bir gün bize Şırnak'ta Tugay'dayken teröristlerin kullandığı bu uzaktan kumandalı mayın cihazı geldi. Patlamamış, ele geçirilmiş yani sağlam bir şekilde. Bu acayip bir hikayedir bu arada. Bunu bilmiyorum Selçuk Bey anlattı mı da. Bizden de destek istediler mühendisler olarak. Dediler ki şu cihazları inceler misiniz? Bunlar nasıl çalışıyor? İşte jammer'lar var. Jammer'lar o bağlantıyı, yani elektromanyetik bağlantıyı kesebiliyor. Biz incelemeye başladık. Biz o cihazı açtık, bir baktık. Adamlar bayağı şifreli, bayağı ileri teknoloji, kriptolu bir cihaz geliştirmişler ve bizim silahlı kuvvetlerin kullandığı jammer cihazları da o frekansları bastırmıyor. Ve bunları seriye oturtmuşlar. İlk başta el yapımıymış, sonra bir elektronik kartları seri basmışlar. İşte ismi var, Tolgazi, Gazi'nin intikamı diye isim koymuşlar ona. Biz cihazı biraz daha incelemeye başladık. Bunlar tabii birkaç günde oluyor. Nasıl çalıştığını, işte şifre gönderdiğini ve şöyle yani işaret ve parola gibi. Önce işareti yolluyor. Yani bir cümle söylüyor verici. Alıcı o cümleyi, eğer alıcıyı açan cümleyse o açık hale geliyor. İkinci cümleyi de söylediğinde patlatıyor. Böyle bir sistem. Tabii şeyi bulmak gerekiyordu. Yani bu hangi mantıkla şifreyi üretiyor? Onun üstünde bayağı bir çalıştı Selçuk o zaman. Bu basit bir şey değildi esasında. Yani bu profesyonel elden çıkmış bir şey. İçindeki düzenekteki parçalar, komponentlerin üstleri hep silinmişti. Yani şeylerini bilemiyorduk ne olduğunu. Gece 4 müydü, 5 miydi? Odalara çekildik. Orada ben de tabii ekrandan, bilgisayarımın ekranından bakıyordum. Acaba burada bir patern var mı diye. Tam o sırada gecenin işte sabaha karşı bir saatte fonksiyonu çözdüm, bağlantıyı kurdum. Sonraki gün hemen biz elimizdeki elektroniklerle teröristlerden ele geçen vericilere bağlayarak bütün o cihazların şifrelerini bir anlamda gökyüzüne yollayan bir sistem yaptık. Tamam, artık biz bu cihazın, bu bir virüsse bunun antivirüsünü geliştirdik. O cihazlar belli yerlerde kuruldu. Bizim asker hiç hareket halinde değilken çalıştırdık. Bir sürü yerde mayın patladı. Eğer onu biz patlatmamış olsak belki oradan geçen asker patlatılacaktı. Uçağı bıraktık o dönem. Bununla uğraştık. Çünkü yani şey orada, can oradan yanıyor. Ama o da çok kullanılmadı maalesef. Ortalık ayağa kalktı. Niye ayağa kalktı? Bu cihazları bir yıl önce ele geçirmişler. Kimse bir şey yapmamış. Rafta duruyor. Bizim tabii bunu çözüyor olmamız şey oldu. Yani hani bazılarının bu konuda nasıl gevşek davrandığını açığa çıkarılmasına vesile olacağı için cihazları aldılar bizden. Bunu yaşaması babamı şok etti. Yani yani çok sorguladı kendini. Bırakma noktasına geldi yani. Şırnak'tan döndü. Bırakacaktı yani. Bütün her şeyi durduracaktı yani. Yani düşünün, sen askerin şehit oluyor. Askerin şehit eden teröristlerden ele geçirdiğin cihazları şifresini kırıyorsun. Ve onu kırdıktan sonra bunları her yere yayıp o şeyleri patlatıp kimse yokken engelleme şansın var. Ve bu durduruluyor. Babamın kilometre taşlarından bir tanesi budur yani. Havlu attı. Çok morali bozuldu. Bir gün işte Sarıyer'de, deniz kenarında evde artık vazgeçtim dediği noktada otururken Hakkari'den bir telefon geldi. Telefon çaldı, açtı. Ben Hakkari'den Aydın Yiğit, bak ismini hala hatırlarım. İşte biz komutanımla oturduk, konuştuk. Biz burada bu sizin yapacağınız mini İHA'lara çok ihtiyacımız var. Biz bunu kantin parasıyla almak istiyoruz. O telefon bu işe tekrardan aynı heyecan ve motivasyonla girmeyi şey yaptı. Bir dönüm noktasıdır o. İşte yani onu öyle tarif ederdi.
bana Hakkari'den tokat attı derdi. Zaman zaman bizi böyle tabii birliklerden tanıştığımız insanlar arıyorlardı. Tabii ki elbette şehit olan, Hakk'ın rahmetine kavuşan iyi tanıdıklarımız da oldu. Onların hatıraları hep bir anlamda, onların ruhları bu hikayeye anlamını kattı aslına bakacak olursanız. Ve bize dayanma gücünü veya azmi, niye biz bu işi yapıyoruz, işte niye, neden sorusunun cevabına yaşayan örnekler oldu. Ve bu hikayeyi en zor dönemlerinde bile o zorlukların içinden geçmesine vesile oldu. Hadi bakalım, buraya mı gidiyoruz? Tamam mı? Yamağı yaptıktan sonra da bölgeye kimse girmesin arkadaşlar. Ayvalık'ta çalışıp 2 dakika sonra devam mı edeceğiz direkt? Adım adım. Başka bir şey yapmayacağız. Bir sefer çalışacağız. Doğru mu? Aslına bakarsanız öldürmeyen her şeyi güçlendirir diye bir laf var. Bütün bu zorlukların da bir sebebi var. Belki daha büyük zorluklar hazırlıyor. Dayanma gücünüzü arttırmış oluyor, azminizi arttırmış oluyor. Ve belki işin kıymeti de bu şekilde ortaya çıkıyor. Elbette bunlar bizim dayanma gücümüzü muhakkak arttırmıştır. Azmimizi, gayretimizi arttırıp müessesenin daha güçlü hale evrilmesine sebep olmuştur diye düşünüyorum. Çevre ehliyeti alındı. İtfaiye ve yer ehliyeti ekipleri yerlerinde. Motor çalıştırma için serbest. Yakıt basıncını istiyor. İyi, emniyete alacak yer ekibi herhalde. Gelsin ekip. Test ekibi gelsin komple. Hadi gelin. Evet bakalım, hadi gelin. Çok kalabalıklar. İyi çıkıyor mu? Hadi bir teknovest pozu yapalım bakalım. Hadi. Motor entegrasyon çalıştırma testini başarıyla tamamladık. Test birkaç gün aksadı. Dün gece saat 4 gibi arkadaşlarımız kablajda bir hata buldular ama bugün başarıyla ilk çalıştırma testini tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Aslında bu teknolojiyi şu anda kıymetli kılan nedir diye sorarsanız gövdesi, kaportası veya motoru değil. Asıl kıymetli kılan şey içindeki işte 40'tan fazla bilgisayar, tümüyle bizim tasarlayıp ürettiğimiz ve içindeki yazılımlar. Ama bir uçak denildiğinde insanların aklına tabii hep insanlı uçak geldiğinden de yani bir anlamda şu cep telefonlarındaki yani akıllı telefonlardaki titreşim motoru kadar ancak değeri var. Bütün birikimimizi, 20 senelik birikimimizi bir anlamda biz Kızıl Elma'ya şu anda koymuş oluyoruz. Ve Akıncı'nın mirası üzerinden gidiyor. Bütün en karmaşık sistemleri bunların aviyonik dediğimiz içindeki elektronik donanımlar ve yazılımlar uçmamış. Şu an uçan bir uçağın mirasını ve kalifiye edilmiş, binlerce saat uçmuş, görev yapmış bir uçağın mirasını devralarak
Kızıl Elma Akıncı'nın omzunda yükseliyor bir anlamda. Akıncı da Bayraktar TB2'nin mirasını devralarak bu aşamaya gelmişti. Ama elbette Kızıl Elma bir ileriki hedef ve aşama olduğundan havacılıkta ve bizim 20 senedir beklediğimiz bir hayal olduğundan şu an bir adım daha yaklaşmış olduk. Şu anda 2022'nin Eylül ayının 17. günündeyiz. Değil mi? Cumartesi günü bugün. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı gelmeden bu yıl uçurmayı hedefliyoruz. Bu da milletimize sürprizimiz olacak ama burada kalsın şimdilik. Tamam. Peki bakalım. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Bir hedefe varacağım, şu zamana kadar varacağım dediğinizde genelde bütün faktörler hep o zamanında varmanızı engelleyecek şekilde çalışır ve zaman hep bir yönde ilerlediğinden ve asla geri dönmediğinden genelde hep zamanı ötelemeye doğru çalışır bütün unsurlar. O yüzden tekrar zamanı kazanmak, kaybedilen bir zamanı kazanmak çok zordur. Dolayısıyla inatçı olmak gerekir, kararlı olmak gerekir, asla yılmamak gerekir. Bu elbette tam istediğiniz gibi, tam istediğiniz zamanda varacağınız anlamına gelmez.